dünyaya, insana en zararlı kişi bildiğini zannederek bildiğini değiştirmekten korkan, kaçan eşittir cahildir. Şimdi bunun bir versiyonu vardır ki bazı gerçekleri de görüp, korkup, kaçıp üzerini de örten. Bunun Arapçadaki tabiri kafir demektir. Bakın, kafirin tanımı gerçeğin üstünü örten anlamındadır. Öyleyse şimdi hayatımızda kendimizle ilgili gerçeklerin halının altına süpürülmesi, görmezden gelmemiz, yaşadıklarımızın içindeki bilgiyi görmekten kaçmak bizi kafir yapıyor. Hani biz böyle onu zannediyoruz ki dışarıya, şuraya, buraya söyleyelim. Bak bunlar işte kafir ya da işte düşman, gavur bilmem ne, böyle bazı hani kaba kelimeler vardır. Bunların aslında her bir tanesini şimdi önce kendimize nerede yapıyoruz? Nerede kendimize kafirlik yapıyoruz ya da nerede cahilliği seçiyoruz? Şimdi öncelikle ben bu anlayışı, bu düşünce kalıbını değiştirmem dediğimiz bütün alanlarda sevgili dostlar biz cahillik yapıyoruz. Yani o alan içerisinde bir cehalet içerisindeyiz, bir karanlığın içerisindeyiz ve bu alanlar içerisinde değişime direnen olarak yobazız. Kendi hayatımızın içinde böyleyiz. Ve bu kişiler aslında çoğunlukla hayatın onlara sunduğu güç, kuvvet, enerji, yetenekler, bunları da almaktan korkup kaçarlar. Şimdi burası da yine ayrı bir nokta. Şimdi öyleyse biz bir insana, çevremizdeki bir insana bir fayda vereceksek en önemli şey onun karanlıkta bıraktığı alanları, yani kendini cahil bıraktığı alanlara nasıl ışık tutulabileceğini göstermek ve onu nasıl aydınlığına, kendi ışığına nasıl kavuşacağıyla ilgili bir fener tutmak olabilir. Bu da tabii ki biliyorsunuz ki talep olduğunda. Diğer taraftan tabii bazı kişiler cahilliğin çeşitli mertebelerini yaşamak durumundadır. Bu kişilerin de buna ihtiyacı vardır. Yani her bir insan temiz yemek, sağlıklı yemek, işte hadi gelin mesela bazı kamplar yapıyoruz. Hadi diyoruz bak şöyle güzel ciciler, biciler yiyelim ama bir bakıyoruz ki kişiler gitmiş gene bildiği alışkanlığı yiyorlar. Onlara hiç dokunmuyorum. Yani orada diyelim ki bir sürü güzel gıdalar hazırlanmış, çok güzel bir şekilde onlara sunuluyor, bilmem ne yapılıyor. Ama o kişi gidiyor gene normalde evinde neyle besleniyorsa onunla beslenme ihtiyacı hissediyor. Her birimiz. Hayat an be an yenilenirken, dönüşürken, iyileşirken kendimizi de iyileştirebileceğimiz durumların belki de siparişini veren, hayatını iyileştirmek üzere, güzelleştirmek üzere belki de adım atan, emek veren kişiler olduğumuzda bu sefer hayat bize bambaşka peçelerini kaldırabiliyor, yepyeni pencereler açabiliyor ve sizler hayatınızı birazdan da anlatacağımız gibi mutlu bir şekilde yaşayan bir kişi formatına geçebiliyorsunuz. Bugün mesela birkaç kişiyle konuşuyorum. İşte telefonda hemen bakıyorum ki dışarıda suçlayacak kişiler şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bir memnuniyetsizlik içerisindeler. Birçok kişinin işte ülkeden şikayet ediyor, enflasyondan şikayet ediyor. İşte diyelim ki annesinden, babasından, işte herhangi bir şirketin bilmem neyin ona bir şey vaktinde yollamadığından bir sürü şikayetler halinde. Peki diyorum, neden bunlar senin başına geliyor? Neden bunlarla sen karşılaşıyorsun? Bunlar burada senin dahilinle, nerede bir kaynağının sen olduğunu sana gösterecek bilgi. Bugün dünyanın çok büyük bir kısmı, hatta birçok hesapta bilimsel çalışmalar her şeyi dışarıdan olduğu gibi anlatıyor. Ve suçlu dışarısı, bütün olanların sebebi dışarısı, sen mağdursun. İşte bu mağdur edebiyatı ve bu kurbanlık psikolojisi de birçok kişinin aslında cahil kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Şimdi biz şu sorumuza gelin birlikte yanıt arayalım. Biz bir insana nasıl fayda veririz? En maksimum faydayı nasıl veririz? Öncelikle şu var ki, çoğunluğumuz kendi gücümüzü, kendi enerjimizi bize emanet edilen, sunulan güçleri yeteri kadar görmüyoruz ve kendimizi değerli hissetmiyoruz.
Ve birçoğu zaman da kendimizi başkalarının gözleriyle ya da başkalarının kendilerini yargıladıkları gözlerle görüyoruz. Ve bu sefer kendimiz olmaktan ziyade başkalarının bir kişisi, insanı, erkeği, kadını olma yolunda gidiyoruz. Öyleyse bizim bu dünyadaki kendi gücümüzü, yeteneğimizi, değerimizi bilebilmemiz çok önemli. Ve birinci derecede önemli bir konu. Diğer taraftan bunu görememek, bu güce ulaşamamak, bu gücü kabullenememek, bu gücün değerini bilememek de kadersel bir konu ve bunlarla ilgili engelleri de koyan insanın kendisi. Öyleyse gerçekten böyle bir gücün varlığını, hissedişini, bir talep varsa o kişiye sunmak doğru. Yani o cahilliğin, cehaletin ya da o kalıpların içinden çıkmak istiyorsa o kişiye faydalı olabilmek için hepimiz hazır ve nazır olmak durumundayız. İşte fayda rehberliği bu ki herhangi bir kişiye, yere, kuruluşa ait olmayan bir insani felsefe, bir insani güdü bu. Her birimiz birbirimize yardımcı olmak isteriz ve bunun da bir güdüsü de vardır. Ama bunun doğru yapıldığında fayda rehberliği, eğri yapıldığındaysa bir yük alma ve bu müdahaleden dolayı hatta bir de karşımızdakine zarar verme durumu vardır ki bir de bu zararları kendimizin de yaşama tabii ki durumuyla birlikte. Öyleyse çevremizdeki bir insana bir fayda vereceksek ona kendi gücünü, yeteneğini, diğer taraftan Allah'ın aslında neler sunduğunu, ne hediyelerle bu dünyaya gönderdiğini bir miktar o kişiye gösterebilmemiz onun için çok büyük bir mükafattır, çok büyük bir faydadır. Ve aynı zamanda buraya ulaşmasındaki, bu güçlere ulaşmasında da ya da görmesindeki talep ettiğinde engelleri ve bu engellerin sebeplerini göstermek. Şimdi bazen korkularınız var, bazen endişeleriniz var, bazen bazı alanlarda çok büyük yetenekleriniz ve güçleriniz var ama bunu kullanamıyorsunuz. Çünkü bir vakti var ya da nefsinizin bazı oyunlarından henüz kurtulamadınız. Diyelim ki herhangi bir konuda aşırıya gitme meyliniz var ve hemen oraya ne yaptınız? Bir yükseklik korkusunu koydunuz. Çünkü yükseklik korkusu, yani bir yerde bir şeyde aşırıya gitmeyle ilgili o korkuyu oraya koydunuz ki aşırıya gitmekten de kendinizi sakınabilirsiniz. Ama ne zaman ki siz kendi gücünüzü, farkındalığınızı kullanarak kendinize nerede dur diyeceğinizi biliyorsanız orada nasıl ki artık o yükseklik korkusuna ihtiyacınız kalmayacaksa herhangi bir yerde kendi gücünüzü doğru yerde kullanabilecek bir özgüvene sahip olduğunuzda da evet, şimdi halifeliği de kullanırım. Şimdi onun bana verdiği kelamullah bilgisini de kullanırım. Kelam bilginliğini de alırım. Doğru yerde doğru yaratım bilgisini de kullanırım. Doğru üretim bilgisini de kullanırım. Ya da kainat internetine bağlanarak onun bana aktaracağı ilhamlara da kendimi açarım. Ya da yeryüzünde akıl, zeka, duygu ve ruh bütünlüğü ile bir denge kurarak hayatımı iyileştirebilirim. Hayatımı cennet eyleyecek şekilde gücümü kullanabilirim. Bu dünyada her biriniz şunu bileceksiniz. Bize öğretilen bir güdü, bir bilgi var. Başarılı olacaksın. Evet, her birimiz başarılı olmak istiyoruz, isteriz. Ama diğer taraftan başarılı olmak nedir sevgili dostlar? Ne olduğunda başarılı olacağını sana göstermedi, söylemediler. Sen falanca üniversite sınavını kazandığında bir başarı elde edebilirsin. O üniversiteyi bitirdiğinde, o üniversiteyi bitirip bir meslek sahibi olduğunda da bir başarı kazanabilirsin. Ya da bir evlilik yaptığında, bir çocuk yaptığında, sağlıklı bir şekilde diyelim ki yaşadığında hepsi bir başarıdır. Ama ne olduğunda başarılı olursun? Banka hesapların çok olduğunda sen başarılı mısın? Ya da çok fazla mal mülk edindin. Sen başarılı mısın? Bunların hepsine hayır diyeceğiz.
Çünkü bunların hepsi seni asıl başarıya götüren sadece araçlardır. Sen burada gerçekten mutlu bir hayatı oluşturabildin mi? Kendinden razı mısın? Yaradan'ın senden razı olduğu haliyle gönlün rahat mı? Her gün kafanı yastığa koyarken vicdanın rahat mı? Her gün çeşitli insanlarla sohbet, muhabbet yaparken onlara fayda vermenin ve fayda alışverişinde olduğunun güzel doğa zenginliğiyle mi yaşıyorsun? Ya da bunun tam tersi mi? Çevren, vicdanın, gönlün senden razı değilse sen mutlu değilsin.